3 sezondur büyük bir ilgiyle izlenen Yargı dizisinin finaline geldik ve final bölümünde yaşanacaklar herkes ekranları kilitleyecek. Her şeyin başladığı yere, yani İnci'nin ölümüne geri dönüldü ve final bölümünde birbirinden sürpriz senaryolar, ters köşeler ve çok şaşırılacak olaylar bizleri bekliyor. Diziye yakışır bol sürprizli ve duygusal bir bölüm olacak. Birazdan tüm bunlardan daha fazlasından ve finalde nelerin yaşanabileceğinden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Tam 3 sezondur büyük bir ilgiyle izlenen, reyting rekorları kıran ve birbirinden önemli ödüller alan Yargı dizisinin sonuna geldik. Bizler de bu süreçte videolarımızla sizlerle etkileşim halinde olduk ve dizinin heyecanını hep birlikte yaşadık. Tüm izleyicileri sürpriz bir final bölümü bekliyor. Peki final nasıl bitecek, neler yaşanacak? İlk olarak her şeyin başladığı yere dönerek başlayalım ve bu konuda verilmek istenen çarpıcı detayları ele alalım. İnci'nin ölümü. Başka bir şehre yerleşen ve yeni evlerinde yine bir ceset olayıyla karşılaşan Ilgaz'la Ceylin konuşurken Ceylin Ilgaz'a "Biz lanetlendik, İnci'nin ölümü üzerine kurduk hayatlarımızı" diye bir cümle kurdu. Yani Ceylin'in kafasında acaba her şey farklı olabilir miydi sorusu yankılandı. İşte Ilgaz'la Ceylin'in bu konuşması üzerine her şeyin başladığı yere geri döndük. Ancak bu defa İnci ölmedi ve hayatta. Tüm bunların gösterilmesinin sebebi ise eğer İnci ölmemiş olsaydı her şey nasıl olurdu? Ilgaz'la Ceylin'in hayatı ne durumda olacaktı sorusunun cevabı. Final bölümünde bir bakıma paralel evren gibi bu sorunun cevabını da izleyeceğiz. Geçtiğimiz bölümün giriş cümlesinde Mevlana'nın dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur sözünü gördük. Ve tıpkı bu sözdeki gibi bir başka ihtimalin gerçekleştiği senaryoyu göreceğiz. Eğer İnci ölmeseydi her şey daha güzel olur muydu? İnci'nin ölümü üzerine tanışan Ilgaz'la Ceylin böyle bir durumda yine birlikte olurlar mıydı? Ve kader onları yine bir araya getirir miydi? Daha mı mutlu olacaklardı yoksa her şey daha mı kötü olurdu? Tıpkı Ilgaz'ın Ceylin'e dediği gibi başka bir ihtimal gerçekleşseydi tanışmazlardı. Mercan bile olmazdı. İşte final bölümünde başka bir ihtimalin gerçekleştiği, yani İnci'nin ölmediği bir durumda nelerin olabileceğini izleyeceğiz. Elbette tüm bunları izlerken dizideki eski oyuncuları yeniden göreceğiz. Peki şimdiki zamanda neler olacak? Bu konuda büyük sürprizler bizleri bekliyor. Şimdi gelelim bu konuya. Final bölümünde bir yandan az önce bahsettiğimiz senaryoyu izlerken bir yandan da zaman atlamasıyla 2030 yılına geçiş yapılması bekleniyor. Elbette şaşırtacak bazı ters köşeler olacaktır. Ancak finalin mutlu sonla bitmesini umuyoruz. Hatta dizinin Ceylin'i Pınar Deniz verdiği röportajda final bölümüyle ilgili ters köşeli bir final olacak dedi. Hiç şüphesiz canlı yayında herkesin bir arada olup izleyeceği final bölümüne mutlu bir son yakışır. Aslında Yargı'nın finali ve nasıl bittiği bir bakıma izleyicilerin neyi tercih ettiğine bağlı olacak. Yani az önce anlattığımız olasılığın gerçekleştiği bir evren mi, yoksa 3 sezondur izlediğimiz olasılığın gerçekleştiği evren mi? Senaristimiz Sema Ergenekon hangisini seçeceğimizi biz izleyicilere bırakmış olacak. Sizler de hangi olasılığı tercih ettiğinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Evet, finalde zaman atlamasıyla birkaç yıl sonrasını 2030 yılını görebiliriz. İkinci çocuğa hamile kalan Ceylin'in çocuğunu doğurduğunu ve hatta Ilgaz'la mutlu bir şekilde Mercan'dan sonra bir de erkek çocuklarının olduğunu görebiliriz. Muhtemelen yeni taşındıkları yer iptal oldu ve yeniden İstanbul'a yerleştiler. Finalde herkesin bir arada olduğu, mesela Çınar'ın üniversite okuduğu ve belki yeniden Parla'yla birlikte olduğu, Efe ile Tuğçe'nin mutlu giden evliliklerini bir çocukla taçlandırdığı, Eren'in, Yekta'nın ve diğer herkesin yoluna tam gaz devam ettiği bir son izleyebiliriz. Hatta bir ihtimal final bölümünde Laçin'in yazdığı kitaba veya bu kitabın bir filme uyarlandığı sürpriz bir senaryoda görebiliriz. Peki siz Yargı dizisinin senaristi olsaydınız nasıl bir final yazardınız? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.